Merlin'le ilk defa karşılaşanlar kimler? Yani bugün görmediniz. Oh, so I ask who first time meeting with you. So there are a couple of people. Hello, hello, hello. Ben Merlin'i çok tanıtmayacağım. Çünkü bu akşamki sohbet biraz soru cevap olacak. Zaten o sorularla ve cevaplarla siz Merlin'i daha yakından tanıyacaksınız. Ve bakalım neler paylaşacak bizimle. So I was just saying that this is not going to be an introduction because my question, I assume, will introduce you to us. She won't tell me what question she wants to ask me. Bana söylemedi diyor ne soracağını. İtiraf ediyorum, ben de bilmiyorum. Ama biliyor musunuz? Benim şahane bir hocam var ve o bana bir şey öğretti. Dedi ki şöyle yukarı bakıp acaba ne anlatsam, ne düşünsem dersen oradan bir şey gelir. So I'm just telling that I have a wonderful teacher who told me to look up and get inspired. So the questions will come, I assume. Oh, so very interesting because I asked her earlier, what questions do you want to ask me? Because there's a spectrum of potential questions covering 20 years of work we've done together. Evet, o kadar çok soru var ki 20 yıldır gerçekten bu yolculukta ben de çok şanslıyım. Çünkü çok uzun zamandır Merlin'le birlikte bu yolculukta yol alıyorum. Bu da çok güzel. So I'm with this journey together with Merlin for many years. Yeah. Even though we are all 18, by the way. 18 yaşında olduğumuzu unutmayın sakın. In our language, Merlin, there is no such a word of aging. Good. So we're all young. I'm glad to hear it. Evet, şimdi ilk sorumu soruyorum. My very first question. So, we know that you started your life as a psychologist. At some point. At some point, yes. At some point in life. When you were around 1 or 2. Anyways, so I'm really curious about the turning point from psychology to coaching. What is the most critical turning point for you? Sorum şu. Merlin geçmiş olarak bir psikolog. Bu alanda çok emek de harcamış bir insan. Ama günün bir anında, bir zaman diliminde bir şekilde bir dönüş noktası var. Acaba o dönüş noktası ne? What a question. Well, you guys, how many of you have spent at least 6 or 7 years in university getting degrees and getting professional status, etc.? Quite a few of you nodded. Birçoğunuz başınızı sallıyor. Üniversitede yıllarını harcayanlar var içimizde. And then the day comes when you got your degree, it's handed to you, lots of claps, etc. You're now a professional. Ve gün gelir, elinize bir diploma verilir, işte kutlama yapılır ve şimdi o konunun uzmanı, profesyonelisiniz. And you don't have a clue how to start. Ve tabii en önemli kısım hayata nasıl başlayacağınıza dair en ufak bir fikriniz yok. So it was only after I became a professional psychologist that I started going to visit teachers. I went off to study with Fritz Perls for several years. Ve ben psikolog olarak, profesyonel olarak çalışmaya başladıktan sonra bazı eğitmenleri ziyaret etmeye başladım ve Fritz Perls'i ziyaret ettim. Gestalt was big. Gestalt, but I discovered there was holes in the bucket. It didn't work very well. Ancak tüm bu süreçte bir yerlerde bir boşluklar olduğunu fark ettim. Delikler var gibi geldi. Then Virginia Satir. Sonra Virginia Satir. Lovely, warm woman. Harika, sıcak, yumuşacık insan. But she kept mind reading. I was her client and she kept assuming I was thinking things that she was a long ways from what was real.
Ve onun bir dönem onunla çalıştım. Yani benim terapistim de oldu ve o süreçte fark ettim ki zihin okuyor. Yani varsayıyor ki ben şöyle şöyle düşünüyorum ya da böyle böyle düşünüyorum. and others. Ve pek çok insan. And what they had in common was they were authorities. Ortak olan şey onlar kendilerini uzman olarak niteliyorlar. This is how it works. Bu böyle olur. And everybody gathered around. Ve bu alanda da herkes ortak fikre sahip. And then I found the work of Milton Erickson. Ve sonra Milton Erickson'ın çalışmalarıyla karşılaştım. He also had his methods, but he asked open-ended questions of people and he told stories. Onun da kendince bir takım yöntemleri vardı ama onun yöntemlerinin farkı hikayeler anlatan ve açık uçlu sorular soran biri olması. He treated people like they were on a journey. İnsanlar bir yolculuktaymışçasına onlara o şekilde yaklaşan biriydi. And he was always wondering where they were going to go next and what they were going to learn and what they were going to do. Ve hep şunun merakında olan biri. Bu yolculukta bu insanlar nereden nereye gidecekler, ne öğrenecekler ve ne yapacaklar? So he spoke about the process of learning like it was an amazing diamond road. Ve öğrenme sürecini inanılmaz bir pırlanta yol gibi tanımlıyor. And we're all discovering facets of this diamond pathway we're on. Ve hepimiz bu yolculukta o pırlantanın farklı yüzlerini keşfeden yolcular gibi. Now, it was after I discovered Milton that I began to get serious about real psychology, call it that. Ve o noktadan sonra gerçek psikoloji ne? Ben böyle niteliyorum. Onu merak etmeye başladım. Now, I was interested in all sorts of methods. I was learning NLP. There was lots of good stuff in NLP. Ve tabii ki pek çok yönteme ilgi duymaya başladım ve o sıralar NLP'nin birçok alanı ortaya çıkmaya başlamıştı. Ben de But it didn't go deep. Ancak yeterince derine götürmediğini fark ettim. Milton went deep. He stayed with the development of people in a profound way. Milton'ın farkı o her zaman çok derine inip insanların gelişimiyle gerçekten derinden ilgilenen biri olması. He understood what the beyond conscious mind was, this huge ability that we have. Farkındalıklı zihnimizin ötesinin ne olduğuna dair, o derinliğe dair çok şey fark etmiş biri olması. And he didn't have any cute answers for people. Ve insanlar için şöyle ya da böyle tatlı ya da bir şey cevapları yoktu Milton Erickson'ın. People would ask him questions and he wouldn't just say, "Oh, go do this," or "Go try that," or İnsanlar ona "Come and do my course in this." İnsanlar ona soru sorduğu zaman Milton'ın git şunu yap, burada böyle davran ya da benim eğitimime gel gibi bir cevabı hiçbir zaman olmadı. So I started working with Milton's work. Ve onun ortaya koyduğu alanda çalışmaya başladım. Now, as integrating in other things. Ve aynı zamanda başka şeyleri de bununla entegre ettim. But I began to really understand the depth of this work. Ve o zaman bu işin derinliğini The anlamaya başladım. power of this work. Bu işin gücünü anlamaya başladım. Now, interesting. At first I was modeling Milton in every way. He used hypnosis, so I used hypnosis. Ve tabii ki ilk başta her alanda Milton'ı modellemekle meşguldüm. O hipnoz kullanıyordu, uyguluyordu. Ben de. But I kept discovering that the essential part of his work had nothing to do with this story around it. And he would say so. Ve o da anlatırdı zaten. Yaptığı işin derinliği aslında o anlatılan hikayede değildi. He would talk to people and he'd say, you know, people are interested in studying trance. Ve şunu söylerdi. İnsanlar transı incelemek ve öğrenmekle ilgileniyorlar. The important question is this. Ve arkasından derdi ki,
What is the trance you're in right now that you have problems? Şu an asıl önemli soru şu. Şu an içinde bulunduğun ve problemli gördüğün trans ne? Trans hali nedir? Even the word problem is a problem. Ve arkasından da şunu eklerdi. Problem kelimesinin kendisi problem. Because it's a solid thing. Like, can you put a problem in a box? Sanki bir somut bir şey gibi bir problemi bir kutunun içine koyabilir misiniz? In actual fact, who you are is a process. Ve asıl gerçek şu ki kim olduğunuz bir süreç. You're in the ongoing process of learning and growing and discovering. Hiç bitmeyen öğrenme, keşif, gelişme yolculuğundasın. All these old words that put people in boxes, throw them away. İnsanları kutulara koyan tüm kelimeleri atın gitsin. And discover the journey that you're on. Ve içinde bulunduğunuz yolculuğu keşfedin. To really deepen your life. Yaşamı daha da derinleştirmek için. Now, that was what Milton was saying to people, and I listened. Ve Milton'un insanlara söylediği en önemli şeydi bu ve ben de onu dinliyordum. And I said to myself, what if Milton's work could really be brought into the world in such a way that other people would listen and not just want someone to do hypnosis? Ve o noktada kendime dedim ki insanların birini hipnotize etmesinin ötesinde Milton'ın bu gerçek anlatmaya çalıştığı işin özü dünyaya farklı bir şekilde yansıyor olsa, insanlar da bunu kullanabiliyor olsalar ne olur? See, people want to be fixed all the time. Somebody come along, put a stamp on your forehead, you're fixed. İnsanlar her zaman sanki bozukmuşçasına tamir edilmek talebindeler. Birisi gelecek, işte buraya bir tane mühür yapıştıracaksın. Tamam oldu, sen tamir oldun. But what Milton was showing people was this journey. Halbuki Milton insanlara yolculuğu gösteriyordu hep. And he was showing it with humor. Ve aynı zamanda neşeyle, espriyle. He was very playful. Çok neşeli, oyuncu bir insan. Discover what you truly want. Ve hep şunu söyleyen. Begin to follow your own inner teacher. Gerçekten ne istiyorsun onu keşfet ve iç öğretmenini takip et. Now, does that sound a little bit like coaching? Bu biraz koçluk gibi geliyor mu kulağınıza? Uh-huh. So I was taking like the onion, taking the skin off the onion. Ve benim yolculuğumda burada böyle o soğanın katmanları gibi tek tek kabukları ayıklaya içine doğru ilerlemek. And meanwhile, there was other great methodologies I was integrating. Ve eş zamanlı aynı zamanda entegre etmeye çalıştığım farklı yöntemler de vardı. That Milton's work was the heart of it. Ancak Milton'ın çalışmaları bu işin tam da odak noktası. And a wonderful day came. Ve harika bir gün geldi. When I was really sitting at my kitchen table saying, what for me is valid from all these things I've studied. Ve bir gün mutfak masamda oturup bir şeylere bakarken şu soruyu sordum. Benim için bütün bunların içerisinde gerçek olan şey ne? Benim için geçerli olan şey ne? So what goes closest to the human heart and our possibilities? İnsanın kalbine dokunan ve olasılıkları açan ne? And what came up was Milton. Ve ortaya Milton çıktı. Now, a whole group of Milton's work. When he died, you know, all the hypnotists took it over and they started to create a framework around that. Milton öldüğünde pek çok hipnoterapist onun çalışmalarını alıp ve özellikle onun hipnoz terapiyle ilgili pek çok şeyler ortaya koydular. But I knew that there was another level and another kind of essence in Milton's work. And I decided it was my task to somehow make that work for people.
Ve o noktada bunun ötesinde Milton'ın dünyaya sunacağı başka bir şey olduğunu ve onun da benim görevim olduğunu hissettim. Ve bunu dünyaya Take sundum. away all the extra stuff in the language, all the medical language. Tıbbi dili ve diğer pek çok şeyi bir kenara koyup o özü dünyayla paylaşmak. What do we human beings want? İnsan olarak, insan canlıları olarak biz ne istiyoruz? And how can we move more towards it? Ve ona nasıl yaklaşabiliriz? Yeah. And begin with that process that Milton showed again and again of visioning. Ve o tekrar görselleştirme, görme, gözde canlandırma Milton'ın en güçlü ortaya koyduğu The şeyle. value-based self-image is what he worked with again and again. Değer merkezli kişisel imaj onun defalarca ve defalarca çalıştığı en temel araç. Having people see themselves emerging stronger in their future. İnsanın kendisini görsel olarak daha olmak istediği ve güçlü bir biçimde gelecekte görüyor olması. See who you're becoming. Neye dönüşmekte olduğunuzu görebilmek. See your future Geleceğinizi görmek. path. O yolu görmek. And begin to tell stories to yourself about how you're on that path and what you're going to do next. And Ve o yolda olmanın hikayelerini anlatmak, o yolda sonra nelerin takip edeceğini anlatmak. and how you're going to support other people with their path. Ve insanların kendi yolculuklarında o onları nasıl destekleyeceğinizi. See, coaching is really quite simple. Koçluk aslında son derece basit. It took a little while to get to the simplicity. Tabii ki o sadeliğe gelme biraz zaman aldı. Now, there was a few people who helped me, a wonderful guy named Bill Haley, Bana yardım eden insanlar oldu. Bill Haley, a few others who were also looking at this method of taking Milton's work and making it simple. birkaç kişi daha ve onların da ortak noktası Milton'ın yaptığı şeyleri alıp onu So I sade ve got basit some hale getirmek. encouragement and I just said, yes, I'm going to do it. Ve bir cesaret buldum buradan ve dedim ki evet bunu yapacağım. So one day at my kitchen table, Bir gün o mutfak masasında yes, evet dedim. and I've never looked back. Ve hiçbir zaman geri bakmadım. The best decision I ever made. Hayatımdaki en iyi karar. Now, did I answer your question? And the next question. Oh, another question. You guys still at the kitchen table? I'm still at that kitchen table, yeah. Next question is, I know there is a story behind the flames of Erickson Oh, wow. logo. Will Oh, you share that story with us? yeah. Biliyorum ki biliyorsunuz Erickson'un bir meşalesi var orada. Onun bir hikayesi var. Well, that's a Turkish story. Bu bir Türkiye'ye ait bir hikaye. Did you guys know that the flames of Erickson came from Turkey? Onun Türkiye'den geldiğini bilen var mı? I don't see them around here, but you know how they look. They're like this. You've seen them on all the certificates. Bütün materyallerde gördüğünüz. And you also probably know that near Antalya is a famous Mount Olympus. Eminim hepiniz biliyorsunuz Antalya'da Olimpos Dağı var. That's been known by the ancients for thousands and thousands of years. Binlerce yıldır bilinen meşhur dağ. And you've heard stories of, you know, Pegasus, the unicorn coming down to the mountain with the goddess of wisdom on her back. Unicorn'un sırtında bilgelik tanrıçasıyla tepelerden geldiğine dair hikayeler. And the gods all meeting there in this amazing place. The Tanrıların rock that has fire coming up. Have you been there? Who's been there? kimler Oh, Olimpos'ta? lots of you. Evet.
Amazing. Tanrıların oraya geldiğine dair, orada toplantına dair hikayeler vardır. Well, at a certain point, actually quite soon after that decision, this is going to be Erickson's work. Ve bu Erickson'ın yaptığı şeylerin dünyaya yansıması olacak dedikten kısa bir süre sonra I was here in Turkey. Türkiye'ye geldim. But I was also attempting to put together the new company, Aynı zamanda yeni Erickson şirketimi, Coaching International. uluslararası Erickson Koçluk şirketini kurma aşamasındaydım o sıralar. And I met with a whole lot of people in Antalya and did a trainer's training and some other trainings there, storytelling, just like what we're doing here. Ve o zaman Antalya'da eğitici eğitimi, bugün bu hafta yaptığımız hikaye anlatımı eğitimi gibi programlar yapıyordum. Milton was a great storyteller. Milton gerçekten iyi bir hikaye anlatıcı. And he'd often embed one story in another, in another, in another. Genellikle bir hikayenin içine başka bir hikaye, başka bir hikaye, başka bir hikaye katarak. But that's a lot like these four flames. Aslında bu da bu 4 alev gibi. See, Milton understood that growth happened like this. Aslında Milton o büyümenin de böyle oluştuğunu düşünüyordu. And that people are constantly needing to integrate various areas that pull them. One is their learning. Ve insanların da bu 4 alana doğru çekildiğini aslında. Bir tanesi öğrenme. And their capacity to genuinely create a deep purpose for their life. Ve kendilerine derin bir amaç yaratacak bir alanın gelişmesi. Another area is their capacity to take care of their physical body, to really understand how to live a physical life. Ve aynı zamanda fiziksel bedenlerinin farkındalığıyla nasıl bir fiziksel yaşam yaşanabileceğini. So there's intention, there's physicality. Böylece bir alan, o amaç alanı daha çok niyetle bağlantılı alan, diğer taraf fiziksel alan. See, for you as coaches, what do you coach people around? Koç olarak insanları hangi alanda koçluk yapıyorsunuz? There's 4 key areas. 4 temel alan var, değil mi? How to build an intention that's deep enough and wide enough that it catches your imagination and your heart. Kalbinizi ve o vizyonunuzu, hayal gücünüzü bir araya getirip gerçekten derin bir niyetle birlikte o daha iç derinliğinize yol açacak amacı keşfetmek. So you move past fear of failure. Böylece başarısız olma korkusunun ötesine And geçebilirsiniz. say, yes, I'm going to go for this. It's worth it. Ve evet, ben bunu yaparım, buna değer diyebileceğiniz nokta. See, that's this area here, and it's a hard one for a lot of people. Aslında buradaki bu alan birçok insan için de epeyce zor bir alan. But this area is another key area of difficulty. Ancak fiziksel alan da oldukça zorlayıcı bir alan. Every single one of us is working with our body and mind, how to take care of the body. Birçoğumuz bedenimizin sağlığının nasıl olabileceğinin üzerinde dururuz. Beden, zihin sağlığımız üzerinde dururuz. Onları dengelemeye çalışırız. And as coaches, don't you work with people around that a Koç lot? olarak insanların bu alanlarda kendilerinin o istedikleri dengeyi oluşturmasına yönelik çok çalışmıyor muyuz? But even more difficult for most of us Birçoğumuz için daha da zor olan alan is relationship, ilişkiler. right? How to keep our real heart together with others. Ve insanlarla kalbimiz arasındaki bağlantıyı nasıl güçlendirebiliriz? To stay open to them, to forgive them, Onlara açık olarak, onları bağışlayarak, to assist them. onlara yardımcı olarak. See, every one of us have clients, most of you. Hepimizin müşterileri var, çoğunuzun eminim. And those people constantly, don't they challenge you sometimes? Sizi zorlamıyorlar mı bazen?
Oh, what am I doing working with this person? Demiyor musunuz ya? Aman buna da niye koçluk yapıyorum şimdi? Aklımı mı kaçırdım? Yeah. Relationship. Evet, ilişkiler önemli bir alan. So we have these key areas, and Milton was always linking them together into a whole. Ve Milton Erickson bu alanların hepsini birbirine hep bağladı. That's what I loved about his work. Onun yaptığı işte en sevdiğim şey de He would take someone and gradually assist them to link this all together and make it very meaningful. ve onun yaptığı şey aslında bu alanların hepsini bir şekilde birleştirip o kişinin yaşamını anlamlı bir hale getirmek. How do we make our life really meaningful? Yaşamımızı nasıl anlamlı hale getiriyoruz? So we continue our journey and say yes to ourselves. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve kendimize evet diyoruz. And don't get caught in the dialogue and the stuff we say to ourselves. Kendi kendimize yaptığımız iç diyaloğun hapishanesinde kalmıyoruz. Who here, somebody was talking to me about the Russian radio. That was you. Ah, Birisi bana Rus radyosundan bahsediyordu bugün. that was a story that came from the fact that in Russia, when I first started going, they had these little tiny radios built into the wall in the hotels. İlk Rusya'ya gittiğim yıllarda otellerde, burada da vardı, duvarın içine monte edilmiş minik radyolar var, düğmeli böyle açıp And you could turn them down, but you could not turn them off. Sesi kısabiliyordunuz ama kapatamıyordunuz bir sebepten. So I'd come into a hotel room with my suitcases, and I'd immediately turn down the Russian radios. Ve bir şekilde otele gelip işte eşyalarımla bir fark ettim ki o radyoyu evet sesini kısabiliyorum ama kapatamıyorum. Early the next morning, Ertesi gün lying in the pillow, başım yastığın üstünde. the Russian anthem would start to play. Rus marşı çalmaya başlıyor. Milli And marşı. even if it was very tiny, Çok kısa, küçük bir ses bile olsa. and I'd wake up to the Russian radio. And I said, it's just like the way we talk to ourselves. Ve o zaman dedim ki işte bu Isn't it? iç sesimiz. O da bize böyle bıdı 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 We bıdı bıdı all konuşmuyor. carry a Russian radio. What? You still have, yeah. Evet, bir Rus radyosu taşıyoruz bugün aramızda. So how Rusya'dan do we dostlarımız develop var. real meaning? Really deep meaning? Gerçekten derin anlamı nasıl oluşturuyoruz? We have to move beyond the Russian radio, everybody. Bunun için o Rus radyosunun ötesine geçmeye ihtiyacımız var. How do we develop real capacity for relationship? Örneğin ilişkiler için bunu nasıl yapabiliyoruz? For opening our hearts to each other. Kalplerimizi birbirimize açarak. We need to move beyond all those old stories. Eski hikayelerin ötesine geçerek. And how do we move deep into our intention, O derin niyetimize nasıl ulaşırız? our passion Tutkumuza. to really live a human life? Gerçekten insan gibi bir yaşam yaşamak. Because our time here is short with each other. Burada birbirimizle olan zamanımız o kadar da uzun değil. Louise here was writing a letter this morning, and I read it, and I was, oh. She said, our life is like seeing someone wave from a train and it's going by. Ve Louis sabah bir mail yazdı ve bir trenden birisine el sallamak gibi aslında yaşamımız. But isn't that true? We see each other wave from the train as it passes. Birbirimizi trenden görüp el sallamak kadar kısa aslında. Hello, I want to meet you. Hello, I want to meet you. Merhaba, seninle tanışmak istiyorum. And we barely have time to meet each other and feel each other's hearts.
Ve nadiren gerçekten birbirimize dokunup kalplerimizi birbirine dokunduracak zamana sahip oluyoruz. And then our physicality calls us. Ve sonra fiziksel tarafımız bizi davet ediyor, çağırıyor. Okay, your time's up. Bye bye. Zamanın doldu, hadi güle güle. Isn't it true? Doğru değil mi? Oh, people, we need to really develop these four flames and have them burn very bright. Ve hepimiz bu 4 kıvılcımı ortaya çıkarıp aleve, ateşe dönüştürmeliyiz. So on this one day, I'm in Antalya teaching, Ve and işte Antalya'da eğitim veriyorum. Tam da o we gün. decide to go up the great Mount Olympus. Ve Olympus Dağı'na çıkmaya karar verdik. And you know the steps all the way up. It's a wonderful walk. Çok güzel bir yürüyüşle çıkılır o dağa. And on the top, all the groups formed around the little fires, and everybody told stories. Ve ateşlerin etrafında, dağda doğal olarak yanan o ateşlerin etrafında insanlar toplanıp hikayeler anlatır. 50 people telling stories, Bizim de bu eğitimimizde olan 50 kişi inspired, esinlenerek orada kendi hikayelerini anlatırlar. bring together all the four aspects of the flame. Ve işte bu minik kıvılcımların 4 alanını kapsayan And I hikayeler. looked at that fire in front of me, Ve önümde duran ateşe, alevlere baktım. and four flames Ve 4 tane were alev gördüm. burning bright. Ve giderek parladıklarını. And I said, hey, Erickson has a logo. Ve orada dedim ki Erickson'ın bir logosu var. Böylece Erickson logosu ortaya çıktı. So that's the story of the four flames. 4 alevin hikayesi bu. And they've been burning bright ever since. Ve o günden beri çok parlak bir şekilde yanıyorlar. Thank you, Turkey. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Erickson'ın ateşi burada başlamış. Yani. So, I know. I'm tough today. She's tough. I know 72 countries, 55,000 graduates. 55,000 graduates, everybody. Ülke, 55.000 mezun. Wow. And it's over 40 years. 40 sene geçti bu hikayenin üstünden. So Marilyn, I have a wonderful teacher who taught me to ask as if frame questions. Oh, Benim çok harika bir eğitmenim var. Bana sanki çerçevesi soruları öğretti. For a moment, just suppose, sometime from today to future, even it is these flames are really truly, even if what? these flames of Erickson Ah, truly spread all over the planet in a stronger way that even Milton would have never imagined, and really inspired people into their passion of being deeply human beings. What is the vision you see? Sorum şu, varsayalım bugünden yıllar geçti ve o alevler gerçekten büyük bir ateşe, ışığa döndü ve dünyaya yayıldı ve Milton'ın bile hayal edemeyeceği düzeyde insanlık kendi tutkuyla, kendi anlamına ve derinliğine doğru yolculuk yaptı. Senin gözünde canlanan resim nedir? well, I suggest we all think of that together. Bunu beraber düşünelim. What's the vision we share Birlikte paylaştığımız vizyon ne? together as Erickson coaches? Erickson koçları olarak nasıl bir vizyonu paylaşıyoruz? What's the possibility that we can bring to this world? Bu dünyaya getirebileceğimiz olasılıklar, seçenekler neler? So I would invite you to, to start to think of your answer to that.
Sizi kendi cevabınızı düşünmeye davet ederim bununla ilgili. Now, I've had a little more opportunity than you have to meet all the coaches around the world. Size göre dünyadaki pek çok farklı koçla tanışma fırsatım belki size göre daha fazla oldu. Right now, the world is filled with what's the word for it? With something. Şu sıra dünya bir şeyler... Difficulty in communication between people. Dünya şu ara insanların birbirleriyle bir türlü beceremediği iletişimsizlikle dolu diyelim. But just suppose you could be in my shoes and you could drop in from one country to another and meet the coaches. Bir an için düşünün, siz benim ayakkabılarımı giydiniz ve bir ülkeden öbür ülkeye dolaşıyorsunuz. What you would find are people like yourself, inspired with one big heart. Ne bulacaksınız? Sizin gibi aynı şekilde esin duyan, aynı kalple birbirine bağlı, sanki tek kalp gibi insanlar. Go to China. Çin'e gidin örneğin. The four flames burn very bright there. Oradaki 4 alev çok parlak bir şekilde yanıyor. And people with a sparkle in their eye. Ve herkesin gözünde o ışıltı var. And a shine in their face. Ve yüzlerindeki o parlaklık. Are coaching in a wonderful way there. Ve harika bir Using şekilde Erickson's work. Erickson'un ortaya koyduğu bu yaklaşımları kullanarak harika koçluklar yapıyorlar. Go to Indonesia. Endonezya'ya gidin mesela. Same thing. Benzer. See, you can start to travel now. Ve hemen bu yolculuğa başlayabilirsiniz. Go to South America. Güney Amerika'ya gidin mesela. Oh, there's the Erickson coaches again. Yine Erickson koçları. Coaches where we are changing the world one conversation at a time. Bizler her seferinde bir konuşmayla dünyayı değiştiriyoruz. Now, consider this. Bir an için şunu düşünün. Just suppose every single one of us took on the task of bringing 10 people into their own capacity to coach. Varsayalım her birimiz 10 kişiyi kendi kapasitelerinde koçluk yapma noktasına getirebilsek. Now, I'm not talking about you coaching them. Şunu söylemiyorum, siz onlara koçluk yapıyorsunuz. I'm talking about inspiring their idea of becoming a coach. Onların kendilerinin koç olmalarına yönelik esinlenmelerini sağlıyor. Just like you got inspired. Sizin esinlendiğiniz gibi. Just suppose each of us takes the best of our own coaching experience and shares that. Bir an için hepimiz kendi en güçlü koçluk deneyimimizi alıp onu paylaşsak mesela. Then what kind of future are we building? O zaman nasıl bir gelecek oluşturuyoruz hep birlikte? Someone once told me that on the internet, we're only 6 people apart from each other around the world. Birisi bana bağlantısallık anlamında birbirimizden 6 kişi uzak olduğumuzu söylemişti. We're pretty close as human beings, and we're now connected by the internet. Aslında birbirimize çok yakınız ve şimdi tabii ki internetle çok daha. Coaches, we can do it. Koçlar, biz bunu yapabiliriz. We can change this world one conversation at a time. Bir konuşmayla bu dünyayı değiştirebiliriz. Coaches, we're stronger than we think. Bizler düşündüğümüzden daha güçlüyüz. We can begin to create a future for our children. Çocuklarımız için bir gelecek oluşturabiliriz. The one that they're looking towards. Onların The one ulaşmak that istediği, they hope for. onların umut dolu olduğu A olabilecek. world that works for people. İnsanları destekleyecek bir dünya için. A world where the anger and the willingness to kill is gone.
öfke ve insanlara öldürmek gibi niyetlerin ortadan kalktığı bir dünya. A world where people find their heart İnsanların kalplerini bulduğu bir dünya and their self-trust. ve kendine güvenin ortaya çıktığı bir dünya. So my answer to your question is simply, yes, let's go. Dolayısıyla sorunun cevabı, haydi gidelim bu dünyaya. Okay, so of course Now she doesn't have any more questions. no, I do. So my question is, as a coach yourself, what is the best experience that you remember? A coaching story of yourself to someone. Wow. Best Zor soruyu sordum. En zor soruyu. So I find the most difficult question. What is the best experience that you remember as a coach? the best. How can I answer that question, everybody? Hadi bakalım. Well, I can tell two stories. Okay. Okay. Well, one came to mind immediately, and then I remembered one. I was starting to tell Louise about coaching in this room here. Biraz evvel Louise'e bu odadaki koçluk geçmiş deneyimleriyle ilgili bir şey anlatıyordum. O gelmişti ama başka bir hikaye daha geldi. So I'll tell you both of them. İkisini de anlatacağım. They were both great. İkisi de harika. Because you never know what you're going to get when you start to work with people. İnsanlarla çalışmaya başladığınızda neyle karşılaşacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. So let's go back 30 years. 30 sene geriye gidelim. And I'm in Russia. Rusya'dayım. It's just recently become Russia. Henüz Rusya olmuş. Before that, it was the Soviet Union. Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya And olmuş. I'm there with a business. I was teaching business seminars of all sorts throughout Moscow. Moskova'da işle ilgili bir takım seminerler veriyorum iş dünyasına. And I arrive just as a crisis happens in Russia. The ruble falls through the floor. Rublenin çok düştüğü bir ana gidiyorum o sırada. It's gone. All the businesses are saying we can't pay our people anymore. İnsanlar çalışanlarına para ödeyemeyeceklerini söylüyorlar. So I'm going to teach a course on business negotiation, and nobody can even. They say we've got to have a course on how to fire people. İnsanlara iş yaşamında uzlaşı anlatacağım. Diyorlar ki bizim şu anda insanları işten nasıl çıkartacağımıza yönelik bir kursa ihtiyacımız var. All these managers and leaders of companies, they're crying. Ve bütün bu insanlar neredeyse ağlıyor bulundukları durumdan hareketle. And so we do some work on how to salvage the company temporarily. Ve şirketleri nasıl geçici olarak en azından destekleyebiliriz, bunu konuşuyoruz. And then one guy says, I've got to have you come and work with my people. Birisi dedi ki bana, gel ve benim ekibimle çalış. So picture the scene. He comes to my hotel. Yani, big guy pacing up and down. İri bir yapılı bir bey otelime geldi. He's building a big real estate event, many apartment blocks Ve on the outskirts of Moscow. Moskova'nın dışında büyük inşaatlar yapıyor, binalar. But now suddenly people have no money to pay for the apartments. Ancak fark ediyor ki tabii o durumda insanların bunları alacak parası yok. And so he has no money to pay his people. Dolayısıyla kendi çalışanlarına ödeyecek de parası yok. The company is completely stalled. Ve şirket neredeyse batmak üzere. Now it's winter time. Kış. And their office is in a big building that has many floors. Birçok daireden oluşan yüksek bir binalı da ofisleri. And suddenly they can't pay the rent.
ve kirayı da ödeyebilecek durumda değiller. And he says, Marilyn, come and talk to my people. Marilyn gel ve lütfen benim ekibimle konuş. I don't know if it's a good idea. I don't know what to do, but I've got a day off. Okay. Bir günüm boş. Bu iyi Sergey, I'll bir fikir mi come. bilmiyorum ama Sergey geleceğim dedi. And out I go by car, and he says, you know, the town will rise. He's talking about his little, his not so little, his apartment block complex. He says, the gardens will be there. Ve hayaller kuruyor. Orada bahçeler olacak, şu olacak, bu olacak diye yol boyu. It will happen. Ve olacak. Para yeniden düzelecek ve bunlar olacak. Now, coaches, what would you be thinking? Öyle bir noktada siz ne düşünürsünüz? I don't know who these people are he's going to bring me to. Ve bu arada beni götürdüğü ekibiyle ilgili en ufak bir But fikrim I'm yok. curious. Ama meraklıyım. What would Milton Erickson do walking into this office? Ve şunu düşünüyorum. Bu ofise giderken Milton Erickson olsa ne But düşünür? it gets worse. Oops, be careful. It gets much worse. Ve daha da kötü bir durum. When I arrived, they've turned the heat off in the building because nobody can pay the rent. Kimse kirayı ödeyemediği için ben oraya ulaştığımda And kaloriferler kapatılmış. and in the auditorium are 100 people in their coats with their gloves on and their hats on. Ve aşağı yukarı 100 kişi var koskoca bir salonda ve tamamen eldivenli, şapkalı soğuktan oturuyorlar. And are they ever discouraged? Gerçekten kendilerini kötü mü hissediyorlar? They can't get paid. Para almıyorlar. They can't sell the apartments. Binaları, evleri satamıyorlar. And now no heat. Ve şimdi bir de üstelik kaloriferler kapandı. Well, this is a long story, isn't it? Uzun hikaye değil mi? But this turned out to be one of the best moments in my experience of how people find themselves their own solutions. Bu benim insanların kendi çözümlerini nasıl ürettiklerine dair en iyi hikaye. Well, one of the things I've always known is that if you draw what people say, İnsanların söylediklerini çizmeye başladığında they think further and deeper. o zaman insanlar daha ötesini ve daha derinini düşünmeye başlıyor. Coaches, you know that. You sit beside your client, you hold your chart, you draw Siz bunu maybe biliyorsunuz. wheels or whatever they're talking about. Koşuk yaparken çember kullanıyorsunuz, başka bir şeylerle görsel hale getiriyorsunuz onların söylediklerini. So I look at this big auditorium of very sad people. Gerçekten üzgün görünen pek çok insanın olduğu o salona baktım ve And I said, so you have been creating a company. dedim ki onlara bir şirket oluşturuyordunuz. You Siz. have a vision Bir for vizyonunuz var. something important that you want to create. Oluşturmak istediğiniz bir şeyle ilgili gerçekten güçlü bir vizyonunuz var. If I could draw a symbol or a picture that symbolized your company, what would it be? Buna yönelik bir sembol oluştursam, o sembol ne olur? Now, how many of you have asked your clients something like that? Müşterilerinize böyle sorular Yeah. soruyor musunuz? If there was a picture that was the heart of what you're wanting, what might it look like? Eğer gerçekten görmek istediğiniz şeyin bir resmi olsa bu nasıl bir resim olur? Well, a few people, and people got nervous with that. It was like, what's she asking? I don't know nothing about pictures. Ben resimlerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bana ne soruyor bu kadın diye bakıyorlar yüzüme. Somebody said, oh, beehive. Böyle olur mu? Birisi de diyor ki arı kovanı. And everybody looked glum. Oh, beehive. Hayır, arı kovanı değil. And a few other answers. Birkaç cevap daha. And then somebody stood up. Birisi ayağa kalkıyor o sırada. He said, you know what we're like? Biz Looking neye around the room. benziyoruz? Odaya bakarak. We're like people stuck in the tundra in a snowstorm.
bir kar fırtınasında bir yere sıkışmış insanlar gibiyiz. We're digging for gold, Ve aynı zamanda da altın arıyoruz but orada. we're all by ourselves. Kendi başımızayız And we've only got donkeys now ve sadece eşeklerimiz var. to carry things back to the town. O bulunduğumuz madenden And diyelim we're living in geri. tents. Ve çadırlarda yaşıyoruz. Tents in the tundra. Ve oradaki çadırlarda yaşayan insanlarız. Now the group woke up O an bütün grup uyandı. and people were nodding. Yup, Evet dediler. we're like miners in the tundra. Evet, bir little madendeki shovels. madencilerle elimizde küçük kürekler var aslında. All on our own. Kendi başımıza. See, what happens when we get a story that really touches the heart of things? Gerçekten bir an kalbimize dokunan bir hikayeye ulaştığımızda ne olur? The whole group got one common mind. İnsanlar bir anda tek bir zihne sahip. So I oluyor. started drawing it. I couldn't draw tents and donkeys, but I tried. Tabii ki çadırlar, eşekler çizemedim ama şansımı denedim biraz. Yeah, a couple of donkeys carrying a big cart full of gold. Altınları taşıyan, arabaları çeken eşekler. And I kept trying to make it look like gold. I got yellow. Biraz sarı renk katarak sanki And then altınmış gibi. They were all fighting. So I drew tents and then I drew the doorways, all of them connected to the cookhouse. Ve bütün çadırların yollarını yemek pişirilen çadıra bağlayarak bir resim çizmeye Let's çalıştım. get these tents together. Bu çadırların hepsini bir araya getirelim. And I put lots of colored light in the windows of the cookhouse. Ve oradaki pencerelere de bolca renk katarak. And I said, help me draw this picture. Bana yardım edin bu resmi çizmeye. And somebody said, put more gold on the cart. Dediler ki arabalara daha fazla altın koy. So I started making the gold higher. Ve daha da çok altın doldurdum. Somebody said, make it even higher. Daha da çok. Whoa. Pretty soon the group was laughing. Kısa bir süre sonra bütün grup gülmeye başladı. And they were involved in thinking about their company again. Ve şirketleriyle ilgili yeniden düşünmek üzere How can we kendilerini have içinde lots of hissettiler. tents connected together in this tundra that we're in? Eğer o içinde bulunduğumuz noktada daha çok birbirine bağlı çadırı, birbiriyle yolu bağlantısı olan çadırı How nasıl can we kurarız? pile up the gold? Oradaki altınları daha nasıl çoğaltabiliriz? They were just having fun with the idea and they weren't cold anymore. Ve o fikir üzerine yeni fikirler oluştururken artık üşümüyorlar. So I asked them, how might you do it? Ve tabii ki dedim ki nasıl Things are yaparsınız? tough now. İşler zor şu anda. You know the questions, everybody. What do you want? How might you get it? Biliyorsunuz soruları. Ne istiyorsunuz? Nasıl ulaşırsınız? How will you know if you've got your result? Bu sonuçlara ulaştığınızı nasıl What's really bilirsiniz? important to you? Sizin için önemli olan şey ne? And pretty soon the group was talking. Now the owner was very happy to see the group begin to revive. And he started talking about if we can stick together, everyone who's a leader here is going to get their own apartment. We'll make it work somehow. Ve Let's just stay with the company. şirket sahibi daha mutlu görünüyordu ve eğer biz gerçekten birlikte kalırsak ve birlikte olursak bunu yapabiliriz. And demeye the başladı. energy came back. Enerji geri geldi. The room warmed up Oda ısındı and the crisis was over. ve kriz bir süre sonra geçti. See who we are visionaries in disguise. Milton was a visionary. All he would do is assist people to see their dreams. Milton bir vizyonerdi ve insanların rüyalarını, düşlerini görmelerine alan açıyordu. Onları destekliyordu. Biz kimiz? Biz de
Buna alan açan vizyonerleriz. Isn't that what you do as a coach? Siz de koç olarak bunu yapmıyor musunuz? Just suppose. Bir an için varsayalım. And people begin Ve o zaman insanlar to başlıyor. fall in love with life again. Yeniden hayata aşık olmaya başlıyor. Okay, so that's a long story. That is a nice story. Ho ho. And how about the second one you About started with? here. Yeah. Okay. Well, some of you might have even been here. It was Belki, in this very room. belki de bu hikayede olanlarınız da vardır bu odada. I was teaching expanding emotional intelligence, Ee, the freedom to love course. Sevme özgürlüğü, duygusal zekayı genişletmek, diğer adıyla da duygusal zekanın 9 alışkanlığı eğitimini veriyordu burada. With about 30 people. 30 kişi falan vardı. And it was close to the end of the course. I normally would do a demo with someone of the wonderful process of going back and exploring your childhood for gifts. Ve o eğitimde bir egzersiz var ve egzersiz çocukluğunuza geri gidip çocukluktaki bir takım hediyelerinizi bulmakla ilgili. And I'd use a state line. Normalde bir duygu yolu üzerinden bu egzersizi yaptırırım ve tabii ki bir demo, birisini davet ederek onunla yaparım. Was anybody here from this group? O gruptan olan var mı? You were. Oh, wow. Okay. Pelin maybe olsun. Pelin? Ya Pelin. Ah, Yok o program bu bayağı eski sizden önce. Yok o değil. so I normally would get someone from the group to do the demo, but we didn't have much time, so I did the demo. Çok fazla zamanımız yoktu. Dolayısıyla bu demoyu ben yapmaya karar verdim. This is the future and this is the past. Ve dedim ki şu taraf gelecek, bu taraf geçmiş. And I walked backward into the past, into my childhood, Ve waiting for a vision to show up. Ve geçmişe doğru yürüdüm bir resim yakalamak üzere. And I'm walking quietly and I just sort of wait till I get a sense in the body. Ve I've done bedenimde, this many, many times. tabii ki bunu çok kez yaptığım için bedenimde bir his yakalamak üzere bir nokta bulmaya This çalışıyorum. is a process with the unconscious mind. Tabii ki bu bilinç dışı alana Make a ait bir request and then you get it. egzersiz. Bir dilekte, bir talepte bulunun, cevap gelir. So I'm asking for a wonderful experience that was a gift from my childhood. Ve sorum şu, çocukluğumdan And I'm gerçekten going a hediye long way olan back ne var? until I get a sense in the body. I've arrived at something. Ve bedenimde gerçekten bir şey hissettim. And then I look at my vision Resmime baktım. and it's something I hadn't remembered since the moment. O andan beri hiç aklıma gelmemiş bir şey fark ettim. My stepfather was just courting my mother, just getting to know her. Üvey babam annemle yeni tanışmış. Aralarında flört ediyorlar. He was a university student who rode a motorcycle. O zamanlarda bir motosikleti olan bir üniversite öğrencisi. So I was walking along the sidewalk with my mother. Annemle yürüyoruz evin He yolunda. was on his motorcycle talking to her. O da motosikletinin üstünde annemle sohbet ediyor. And then as we got close to our house, Evimize yaklaştığımız sırada let's Marilyn come up on the back of the motorcycle. I'll just take her around to the back. Marilyn motosikletime gel, seni şöyle bir tur attırayım. So I climbed up and held on and he drove half a block around and parked the motorcycle in the backyard. Ve beni arkasına aldı. Şöyle bir döndük evin etrafında. Sonra da park etti. Now it so happened that I had never been on a motorcycle again in my whole life. Ondan sonra hayatım boyunca hiç motosiklete binmedim. But I remembered the joy of that few minutes on the motorcycle. I said, I'm remembering this wonderful moment riding on a motorcycle. Ve bir an hatırladım ki motosikletle
bir tur atmak gerçekten benim için acayip keyifli bir şeydi ve o günden sonra da bu hiç aklıma gelmedi. So I took that memory up to coach position and I thought of other things and I finished the exercise. Ve sonra bu anıdan hareketle egzersizi tamamladım. And then a woman stood up in the class. O sırada katılımcılardan biri How many ayağa of you kalktı. know Zeynep? Zeynep'i tanıyan var. She is at that point, she was a policewoman. O sıralar Zeynep polis. She said, well, Motosikletli. this morning I woke up with my motorcycle, determined to take you for a ride on my motorcycle. Bu sabah uyandım dedi Zeynep. I brought an extra, whatever it is, Kask and the everything. hat and the. Sabah uyandım ve dedim ki bugün Merlin'e motosikletimle gezdireceğim. I just knew I was going to have a chance to take you on my motorcycle. Ve böyle bir şansım olacağından emindim. O yüzden bir kask aldım, gerekli kıyafetleri aldım, dizlikleri aldım ve koydum onları. She was all prepared. Her şey hazır. Motosiklet orada duruyor camın önünde. So at the end of the class, Ders bitti. I got on the back of her motorcycle with a helmet. Merlin giyindi. And I went on the wildest trip you ever could imagine. Ve hayatımın en zor, sert motosiklet yolculuğunu yaşadım. Here she is, a police lady. Çünkü o bir polis. And she'd be going up the down streets. Ters They're one yönde way going gidiyor. this way and she's going up and I'm holding on. Arabalar buradan geliyor, Zeynep bu taraftan geçiyor. And she'd be spinning around and dipping through the traffic. Trafiğin arasından geçiyor, kaldırımlardan. And I came back here. Oh, Zerrin, I'm sorry. You were there too? Yeah. Oh. Okay. So that was a wonderful moment for me of synchronicity. Something came into my mind I'd never thought of before, and she had it in her mind at the very same time. Benim aklıma gelen şey Zeynep'in sabah aklına gelmişti. İşte buna eş zamanlılık deniyor. And there is one more piece in that story, Oh, go ahead. which I will ask my final question though. Peter de bu eğitimdeydi. Peter bizim 4 kadranlı kuantum düşünme eğitmenimiz. Oh, Quantum Peter. Yeah, Quantum Peter was in that training as well. Oh, And okay. after that happened, I asked Peter, tell me, my dearest quantum physicist, is it because Zeynep taught that morning that idea and Marilyn remembered that story? Is there a relation or not? Ben de Peter'e, kuantum fizikçi eğitmenimiz Peter'e şu soruyu sordum. Zeynep sabah uyanıp ben Merlin'i motosikletle gezdireceğim dediği için mi Merlin birilerine egzersiz yaptırmayıp kendi yapıp o anıyı hatırladı? So, Merlin. This is interesting Yes. It because is. I think of all the experiences you have in a lifetime. Yaşamda yaşadığınız pek çok deneyimi düşünün. And I had never remembered this one. Bunu hiç hatırlamamıştım hayatımda. Not once. Bir kere bile. So, in Egypt, Oh, when we were having this wonderful walk nearby the wonderful shore, I remember. you said you find something very interesting about quantum physics recently. So, what would you like to share with us? Oh, no. Merlin'le World Game organizasyonunda bu sene Mısır'da deniz kenarında yürüyüş yapıyoruz ve bana özellikle son zamanlarda kuantum fiziğiyle ilgili keşfettiği bir şeylerden bahsetti. Dolayısıyla sorun bu. Oh, well, all I can say, everyone, coaching is a gift to the world. Solution-focused coaching is a gift to the world. Şunu söyleyebilirim. Çözüm odaklı koçluk dünyaya bir hediye. Life gives us gifts when we need it. Yaşam biz ihtiyaç duyduğumuzda bize hediyeler sunar.
in the last 10 years, quantum physics has had some major breakthroughs. Son 10 yıldır kuantum fiziği gerçekten çok güçlü veriler sunmaya başladı bize. In all across North America, in all the universities, and in Europe as well. Hem Kuzey Amerika'da hem Avrupa'da pek çok üniversitede çalışmalar var. There's all sorts of new work on holography. Özellikle The universe being very holographic. evrenin çok holografik olduğuyla ilgili pek çok çalışma var. Now this goes against all the space-time stuff that seem to be in one realm and the quantum physics stuff that seemed to be in another realm and they couldn't talk to each other. Bu tabii ki zaman mekan algısının bir alanda olduğu, kuantum fiziğinin başka bir alanda olduğu, birbiriyle hiç ilintisi olmadığının çok ötesinden bahsediyorum. Suddenly quantum physics is coming together with Böylece general relativity. genel relativite teorisiyle kuantum fiziği de bir araya geliyor. Just go read about it yourself. There was a big article on the front page of the New York Times. New York Times'ın ilk sayfasında bununla ilgili müthiş bir yazı var mesela. Saying the world of quantum physics is opening up new doors. Ve diyor ki kuantum fiziği dünyaya yeni kapılar, pencereler açıyor. We thought it was stuck. We thought we weren't getting anywhere. Bir yere gidemiyoruz diye düşünüyorduk ama Now there's something emerging. oradan bir şeyler çıkıyor ortaya. Very important for human beings. İnsanlar için çok önemli. And people are saying quantum physics is now the greatest gift to humanity. Kuantum fiziği şu anda dünya için çok büyük bir hediye. People just need to study and explore it. İnsanların onu çalışmaya, araştırmaya ihtiyaçları var. And it is. Ve öyle. See, what are these four flames? Let's take a look at them for a minute. Bir an için 4 aleve bakalım tekrar. Three men have just got the Nobel Prize, 3 kişi bununla ilgili Nobel ödülü aldı. showing that entanglement Özellikle birbiriyle bağ oluşturma, birleşme is a natural function of all the different levels of waves on the universe. evrendeki birçok dalgaların birbirleriyle bağlantılarının olduğuna dair. They managed to entangle a quasar with some light in an office. Light in a quasar with light in an office. Bir kuazarın ışığıyla bir ofisteki ışığın bağlantısından bahsediyorlar. The quasar is 750 million light years away. 7 I think something like that. 7 milyon ışık yılı uzakta olan bir şeyden bahsediyoruz bu arada. Crazy. Çılgınca. And now these little tiny wave photons are entangled. Bütün o minik fotonlar birbirleriyle bağlantılı, bağlantısallık. But it goes much deeper than that. Ama bu daha Guess da, what else is entangled? bu daha da derine gidiyor. Daha başka ne birbiriyle bağlantısal? See, we are entangled with all sorts of potential that we don't know we have. Sahip olduğumuzun farkında olmadığımız potansiyelle bağlantısal haldeyiz. And so physicality, light. Fiziksellik, ışık. Light is a first cause. There's no time for light. Işık için zaman yok aslında. It genuinely moves of itself, Kendi one kendine. wave from the beginning to the end of any light wave. Herhangi bir ışık dalgasında bir noktadan öbür tarafa gidebiliyor. You look out and see a star. Bakıyorsunuz ve bir yıldız görüyorsunuz. That wave of light that's touching your perception Sizin algınıza dokunan o ışık has gone all the way from the very start to that moment as one wave tek bir dalga olarak ilk başlangıçtan itibaren o noktaya across the gel universe. evrenin bir köşesinde.
We live in an amazing universe that's holographic. Holografik bir evrende, inanılmaz bir evrende yaşıyoruz. And what about intention? Niyetle ilgili ne You söyleyebiliriz? say, what has intention got to do with quantum physics? Niyetin kuantum fiziğiyle ne ilgisi olabilir? Well, it seems like there's a lot of learning going on in the universe, Evrende epeyce bir öğrenme var, öyle görünüyor. starting with us. Bizimle başlıyor. And it seems like our intention to genuinely understand Bizim de anlama niyetimizle ilgili. brings something new into the possibilities that we now share with the universe. Evrenle paylaştığımız, oraya getirdiğimiz olasılıklarla birleşiyor. So when Stephen Hawking says, Stephen Hawking şöyle you know who söylemiş. Stephen Hawking is? Yes. He says, the universe is a holograph. Diyor ki It goes beyond space and time. evren bir holograf ve zaman ve mekanın ötesinde. Most of the quantum physicists are mystics. Did you know? Pek çok kuantum fizikçisi mistik aynı zamanda. They find deep meaning in everything that they integrate. Birleştirdikleri, bütünleştirdikleri her şeyde derin anlam arıyor. So what Now, I'm understanding is just focus on this new area. And Yeah, you'll go find and something. read these guys. See their videos. Study what they're talking about. Evet. Read Stephen Hawking's book on the holographic universe. Holografik evrenle ilgili kitabı okuyup bu alanları incelerseniz belki bir şeyler yakalarsınız. I've got the articles with me. There's the New York Times for a big, huge article about this new work. Bu konuyla ilgili New York Times'daki o kocaman makale gibi. Now, why is it important to us? Bizim için neden önemli? Because first of all, it shows that you can go way beyond all the detailed attempts to find cause effects in the universe. Böylece neden sonuç ilişkilerinin ötesine geçebiliriz. Biliyorsunuz sol beyin ve mantık hep neden sonuç ilişkisi. And actually chunk up, not reduce it down into multiple pages of formula, but chunk up. And then you find something whole and complete. Ve daha büyük kümeye doğru taşıdığınızda yüzlerce sayfa matematik formülden büyük bütünlüğe doğru yol alıyorsunuz. Which is just exactly what all of us find when we start to look at what we're passionate about. Neye tutkuluyuz diye baktığımızda bulduğumuz şeyle aynı şey aslında. We find something whole and complete. Tam ve bütün olan bir şeye ulaşıyoruz. Who we are is simple truth finding itself. Kimiz kendini keşfeden sade gerçeklik. And we're in touch with a universe that works. Ve gerçekten işleyen bir evrenin içindeyiz. Where light is a first cause. Ve o noktada da ışık ilk Where hareket. relationship is everywhere. Ve ilişki her yerde. Where intention and purpose permeates everything. Ve Just like it does with us. bizimle olduğu gibi niyet ve amaç her şeyin içine işliyor, sızıyor. And we can find that meaning in our life. Yaşamımızda da bu anlamı That bulabiliriz. matches Birbiriyle örtüşen bu on anlamı all the bulabiliriz. different levels. Her farklı düzlemde. Science actually supports us. Böylece bilim bizi destekliyor. So that's all I have to say. Thank you. Thank you. So, Marilyn, no more questions. After all, my brain started to That was the Burn. hardest one because Yeah. it's hard to remember Evet, on the spot. I know. Evet, biraz zorladım. Sabahın 9:30'undan akşamın bu saatine kadar. But listen, guys, I am pissed. What? She says,
too long for the whole day. You're just amazing. Oh, well, it is too long. Have I been talking? But listen, everyone, I appreciate very much being with you. I'm sorry that we ended with this long chat about quantum physics. You guys are amazing. Go out and do. So we need to you keep your house. And the Zerrin Hoca too. And I see that now it's terrible. Many times you are very tired. No, we're okay. We're okay. We're Don't good. worry. We're good. Yeah. In this room is lots of energy. Bu odada o kadar çok enerji var ki bizi besliyor, merak etmeyin. Wonderful energy. Who you are is Turkish energy, confounding the world. Yeah, the four flames. There you are. Evet, kimsiniz? Türkiye'den çıkan kıvılcımlar, alevler, meşaleler. Sözünü bilmiyorum, biliyorum, daha önce konuştunuz mu ama o gelecek vizyonunu yaratırken bende olmuştu ve o bütün dünyaya hizmet ediyor. Onu da Anadolu'da hissetmiş olması ilk defa değil. Okay, now Zerrin is saying something. Atatürk, when he said peace in the world, in the country, peace on the planet, he also meant peace in the body, peace all over the world. So she says this is also resonating with what you're telling. Yeah. What if the whole universe is an example of our connection to each other, and the whole universe is as spiritual as the deep work we're doing? Bir an için tüm evrenin bizim birbirimizle hissettiğimiz bağlantıyı hissettiğini düşünsek ve gerçekten o bulduğumuz, üzerinde, içinde, derinliğinde olduğumuz derin anlamın birbirimizle paylaştığımız gibi her tarafta paylaşıldığını. What if we weren't just a little tiny planet lost in enormous universe? Koskoca bir evrende kaybolmuş bir gezegen ya değilsek? What if we were the consciousness of this exploring awareness that's finding itself in our lives? Kendi yaşamlarımızla kendini keşfeden bilinçlilik isek eğer. And that the universe is part of that. Ve evren de bunun bir parçasıysa. And that our work is relevant. Ve yaptığımız şey bununla son derece ilintiliyse. And who we are Biz is the kimiz? potential for love to find itself everywhere. Kendini keşfeden sevgi potansiyeli. Ve her yerde bulan. Professional love, said Milton Erickson. Milton Erickson profesyonel aşk diyor buna. Yani şöyle bir söz var ya, insan küçük evren, evren büyük. İnsan küçük evren büyük insan. There is a saying, universe, the human being is small universe, and universe is big human being. Wow. Yeah. Yeah. I love it. So, thank you very much. Thank you. Thank you for your great questions.